Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun süredir görüşemiyorduk fakat bu bir önceki videomda sizlere bahsetmiştim. Almanya'nın bu yeni göçmenlik yasası ile ilgili olarak fırsat kartı sunduğunu, bu kartın da tıpkı Amerika'nın bu Green Kartı gibi ve buna benzer olduğunu, ama tıpatıp Green Card gibi olmasa da bunun bir benzeri olduğunu bahsetmiştim. Anlatacağımı bu videoda söylemiştim. Şimdi hızlıca konuya girelim. Fırsat kartı nedir? Almanya 1 Mart 2020 yılında göçmenlik yasası çıkarmıştı. Bu nitelikli iş gücü yasası. Yani elinde mesleği olan üniversite mezunu, 4 yıllık lisans üniversite mezunu, elinde mesleği olan, İngilizceye hakim, Almanca bilmiyorsa İngilizceye hakim veya Almanca B1 belgesi olan, Goethe Enstitüsü'nden vermiş olduğu B1 belgesi olanlar için nitelikli iş gücü yasası çıkarmıştı. Bu yasadan pandemi araya girdiğinden dolayı biraz sulandı. Yeterince bizim Türk insanımız faydalanamadı. Ancak bu yasadan Uzak Doğu ülkelerinden Hindistan başta olmak üzere yazılım üzerine Hindistan, Pakistan, hatta Vietnamlılar oldukça 3. dünya ülkeleri faydalandılar ve halen de faydalanıyorlar. Ve Ukrayna-Rusya savaşından sonra da Ukrayna'nın birçok insanın gerek mülteci olaraktan gerek normal olaraktan Almanya'ya akın gittiğini biliyoruz. Ama bizim Türkler bu 1 Mart 2020 yılındaki yasadan dil bilmedikleri için maalesef birçoğu faydalanamadı. Tıpkı bu yazın Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt havalimanlarına A2 derecesinde Almanca bilip çalışmak amacıyla Türkiye'de işçi alacaklarını belirtmişlerdi. Bunda da biz yine sınıfta kaldık, başarısız olduk. Araştırmalarıma göre 2000 kişi alacaklardı, ancak şu ana kadar 2000 kişi değil, topu 39 kişi kabul alaraktan Frankfurt Havalimanı'nda çalışıyorlar. Diğer havalimanlarına bir kişi dahi gitmedi. Neden? Dil öğrenmediğimiz için, dil öğrenme özürlüsü olduğumuz için maalesef bunda da sınıfta kaldık veya başarısız olduk. Şimdi fırsat kartı nedir? Bu nitelikli iş gücü yasası halen devam ettiği için üniversite mezunu olup İngilizce hakim veya da İngilizce hakim olmayıp B1 Almancası olmayanlar için arka kapıdan dolaştıraraktan, arka kapıdan 3. sınıf ülkelerden, özellikle Türkiye'den işçi almayı istiyorlar. Nedeni yılda Almanya'nın 350 bin ile 800 bin, 850 bin kişi iş gücü açığı var. Yani Almanya Avrupa'nın kalbi, bütün sanayinin dönmüş olduğu yerdir. Hamburg'a gittiyseniz bilirsiniz, Hamburg'daki liman böyle arı gibi işler. Almanya'nın diğer kentleri, Düsseldorf bir sanayi kentidir. Frankfurt mali, bankaların olduğu yerdir. Berlin zaten başkent, uluslararası. Münih, Bavyera eyaletinin en büyük şehri olmakla birlikte Stuttgart, Mercedes'in, Porsche'nin, Volkswagen'in olduğu yerdir arkadaşlar. Yılda 1 milyon Mercedes satan Stuttgart, Almanya iş gücü açığını kapatmak amacıyla Türklerden, çünkü 60 senedir Almanya'da Türkler nüfus olarak iç içe girmiştir. Yani en basit olaraktan kendilerine yakın gördükleri kişi olaraktan Avrupa Birliği ülkeleri dışarısında Uzak Doğu'dan da hariç Türkleri kendilerine yakın görüyorlar. Bunun için de fırsat kartı çıkarttılar. Ama henüz yürürlüğe girmedi. Bu kart yaklaşık yılbaşından sonra gelecek. Diyor ki benim çalışana ihtiyacım var. 4 tane madde sunuyor. Bu 4 maddenin 3'ünü karşılayacaksınız. Birinci madde üniversite, yani lisans mezunu olacaksınız. Lisans, yüksek okul değil, üniversite mezunu ve lisans. Bunun yanında eğer üniversite mezunu değilseniz, lise mezunuysanız mesleki yeterlilik belgeniz olacak. Yani o işi yaptığınızda da kaynakçıysanız, kalorifer tesisatçıysanız, kasapsanız, berberseniz, kuaförsanız bu yapmış olduğunuz mesleğe en az 3 yıldır çalışıyor olmak ve 3 yıldır çalıştığınızı geçmişe dönük itibaren belgesini almış olmanız lazım. Yani bu işi halen de 3 yıl
içerisinde yapmış ve yapıyor olmak gerekiyor. Yani lisans mezunu değilseniz lise mezunu ve ortaokul olaraktan söylüyorum. İnşaatçıysanız kalfalık belgeniz olacak. Yani bu kalfalık belgesi en az 3 yıl öncesinden alınmış olması ve çalışıyor olmak gerekiyor. Sizi bir inşaata aldıkları zaman deneme süreci vardır. İnşaata çıkacaklar. Haydi kalıp çak, demir bağla, tuğla ver. Yapamazsanız bu maalesef geri gönderilir. O yüzden daha almadan sizden bu işi yapabilecek olduğunuza dair belgenizi istiyorlar. Bir, üniversite lisans diploması dedik. 2 dedik, 3 yıllık deneyiminiz olacak yapmış olduğunuz bu işle ilgili olarak 3 yıllık çalışma ve deneyim belgesi. Üçüncüsü ise Almanca dil bilgisine sahip olacaksınız. Almanca dil bilgisinde de B1 veya daha önceden üniversitede okurken Erasmus yapmış olmanız lazım. Veya ailenizle daha önceden Almanya'da bulunmuşsunuz. Aileniz kesin dönüş yaptığı için siz de mecburen geri geliyorsunuz. 18 yaş altında olduğunuz için. Geri geldiğiniz için Almanya'da bulunmuş olmanız gerekiyor. Dördüncü ise 35 yaş kriteri. Yani 35 yaşın altında olacaksınız. Tekrar edersem bir üniversite mezunu veya lise ortaokul mezunusanız mesleki yeterlilik belgesi. 2 3 yıllık mesleki deneyim. Yani bu işi halen 3 yıldır, en az 3 yıldır yaptığınıza dair ustalık, kalfalık belgeniz olacak. Üçüncüsü Almanca dil bilgisi. Bu Almanca dil bilgisi de Goethe Enstitüsü'nün, yani Türkiye'de herhangi bir özel okulların veyahut da özel sınavlar, internet üzerinden girmiş olduğunuz sınavların belgesi değil. Almanya'nın kendisinin düzenleyip, kendisinin yapmış olduğu sınav. B1 sınavı. B1 sınavın belgesi olacak. Ve daha önceden de dediğim gibi Almanya'da yaşamış olmanız gerekiyor. Bir şekilde Erasmus yapmış olmalısınız veya ailenizle birlikte Almanya'da yaşıyor olacaksınız. Almanya'dan daha önceden, seneler öncesinden kesin dönüş yapıp Türkiye'ye gelmeniz olması lazım. Dördüncüsü ise 35 yaşından düşük olacaksınız. Yani bu 4 maddenin en az 3'ünü sağlıyorsanız, herhangi birinden, bu 4 maddenin herhangi birinden 3'ünü sağlıyorsanız fırsat kartını yılbaşından itibaren Almanya yürürlüğe sokacak ve belgelerinizi hazırlayıp konsolosluğa verip Almanya'ya bir şekilde değil, Almanya'ya gidebiliyorsunuz. Bu 35 yaşa takılıp kalmayın. 35 yaşından düşüksünüz, üniversite mezunusunuz. Veya 40 yaşındasınız, üniversite mezunu değilsiniz, ancak mesleki yeterlilik belgeniz var. Tabii ki gidebilirsiniz. Ustalık, kalfalık olduktan sonra kaynakçısınızdır, soğuk demir, sıcak demir, ne tam konuları sizler daha iyi bilirsiniz. Yani mesleki yeterli kasapsınız, berbersiniz, inşaatçısınız veya oto tamircisiniz, kaplata ustasısınız, 40 yaşındasınız, 45 yaşındasınız ama ortaokul mezunusunuz. Belgeniz varsa sizler de bu şekilde Almanya'ya gidebiliyorsunuz. Yani dünyadaki diğer ülkelerin insanların Pakistanlısı, Hindistanlısı, ondan sonra Romani Avrupa Birliği vatandaşı, diğer ülke insanları Avrupa'ya gidebiliyorsa, başta Almanya'ya gidebiliyorsa siz de gidebilirsiniz. Öncelikli olarak dil sorununuzu çözeceksiniz. Dil probleminizi çözecek. Eskisi gibi Almanya başında fötör şapkalı, tavuk tüylü, elinde de tahta bavullu istemiyor. Yani kendine hakim, dil konusunu çözmüş, kafası çalışan, nitelikli, senin gibi kafası çalışan, nitelikli, iş gücünü potansiyelinden faydalanmak için seni arıyoruz. Sen ve senin gibileri arıyor. Yani o eski 1960 yılındaki babalarımızın, dedelerimizin zamandaki işçi potansiyelini aramıyor. Yani dediğim gibi lisans mezunu olacaksın. Dil konusuna hakim olacaksın. Lisans mezunu değilsen de lise mezunu, ortaokul mezunu da olabilirsin. Mesleki konuda yeterlilik belgen olacak. Almancayı kendi kendine öğrenebilirsin. Neden öğrenmiyorsun? Bu kadar dünyada insanlarda, Avrupa'daki herkes 3'er, 4'er, 5'er dil bilenler var. Sen de öğrenebilirsin. Öğrenmelisin yani. Dördüncü ise yaş. 35 yaş altında olanlar bir adım daha önde, 35 yaş üstünde olup da mesleki belgesi olanlar da aynı seviyedesin. Yani bu 4 maddenin 3'ünü karşıla yılbaşına kadar. Yılbaşında bu
Yürürlüğe girecek yılbaşından sonra tarihi belli değil. Sen de Almanya'ya gidebilirsin. Çalışmak amacıyla gidebilirsin yani. Bunu unutma. Yani senin diğer kişilerden hiçbir farkın yok. Kendine değer ver ve dili çöz. Mesleki belgeni al. Sen de Avrupa'ya gidebilirsin. Başta Almanya. Almanya Avrupa'nın kalbidir. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Nokta dahi olsa yorum yazınız. Beni takip etmeyi, izlemeye devam edin. Zaman zaman bu tür bilgilendirici videolarım gelecektir arkadaşlar. Şimdi hepinize iyi çalışmalar diliyorum.